Herkese merhaba. Şimdi 10. sınıfın matematik konusunda yani trigonometriye devam ediyorum bu videoda. Şimdi en son birim çemberden bahsetmiştim. Şimdi kısaca onu bir tekrar edeyim. Sonra da açılara girelim. Açılar trigonometrik ifadelerde açıların trigonometrik değerlerini hesaplayalım. Öncelikle bir analitik düzlem çizdim. Şu bölgeleri bir hatırlayalım tekrar. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge. Burası da dördüncü bölge. Şimdi bu x ekseniydi, bu y ekseniydi. Birim çember merkezi orijin, yarıçapı bir birim olan çemberde. Şurası -1. Sonra biz ne demiştik? Şurada bir x, y noktası alırsam, yani şöyle bir dikme indirirsem, şurası da bir birimdir. Burası x, burası y. Pisagor'dan x kare artı y kare eşittir 1 demiştik. Sonra açılardan bahsetmiştik. Bir önceki derste bundan bahsetmiştim. Şimdi sinüs değerlerinden bahsedelim. Diyelim ki şurası 30 derece olsun. Burası 90, burası da 60 derece. Şimdi buradan sinüs ve kosinüs değerlerini hesaplayalım. Şimdi mesela burası sin 30 kos 30'du. Bu uzunlukta neydi? Sin 30'du. Şimdi hesaplayalım. 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı 1 bölü 2. O zaman sin 30 1 bölü 2 oldu. 60'ın karşısı 30'un karşısındaki sayının kök 3 katı. Yani 1 bölü 2 çarpı kök 3. O da ne yapar? Kök 3 bölü 2. O zaman şunu sileyim. Şu kenara şunları bir not alalım. Yani sinüs 30 derece eşittir 1 bölü 2. Kosinüs 30 derece eşittir kök 3 bölü 2. Şimdi tanjantla kotanjantı da yapalım burada. Tanjant 30 neydi? Tanjant sin bölü kostu. 1 bölü 2'yi kök 3 bölü 2'ye bölersek ya da karşı bölü komşu, oradan da düşünebilirsiniz. 1 bölü 2 bölü kök 3 bölü 2. Şu ikiler sadeleşir. Ne olur? 1 bölü kök 3. Hemen kotanjant 30'u da yapalım. Bu da tam tersiydi. Kök 3 bölü 1. Bu şekildeydi. Hatta işaretlerini de inceleyelim. Birinci bölgede sin işareti artı, kosun işareti artı, tanjantın işareti artı, kotanjantın işareti artı. Böyle bölge bölge inceleyelim. Ben değişik açılar yerleştireyim. Şimdi ikinci bölgede bir açı alalım. Şöyle uzatalım bunu. Kaç olsun? 120 derece olsun. Tabii ki açıyı buradan itibaren, yani başlangıç noktasından seçiyorum. 120 dereceyi aldım. Şimdi bunların kosinüsünü, sinüsünü hemen şuraya yapayım ben. Şuradan yine bir dikme indirelim. Şimdi buraya kaç derecelik açıya kaldı? 60 derece. Tabii ki biz dar açıların trigonometrik oranlarını buluyoruz ama bölgeye göre tabii ki yerleştireceğiz şimdi değerlerini. Burası 30 derece yine. 90'ın karşısı 1, 30'un karşısı neydi? 1 bölü 2. 60'ın karşısı kök 3 bölü 2. Fakat 60 değil, 120 alacağız. İkinci bölgedeyiz. Şimdi bu kos eksenimizde değil mi? Kosinüstü. O zaman şuraya yazalım. Kosinüs 120 eşittir. Ne bulduk burayı? 1 bölü 2 ama ikinci bölgede olduğum için, yani burası negatif, eksi 1 bölü 2. Sin'e geçelim. Sin 120 derece eşittir. Sin ne demekti? Karşı uzunluktu değil mi? Karşı uzunluğum kök 3 bölü 2, yani y ekseninin üstünde ikinci bölgedeyim. Bakın y ekseni burada pozitif. Kök 3 bölü 2. Tanjanta geçelim. Tanjant neydi? Sin bölü kos. 1 artı 1 eksi ise tabii ki eksi alacağım. Kök 3 bölü 2'yi 1 bölü 2'ye bölersek ne olur? Şöyle 1 bölü 2, ikiler gider. Eksi kök 3. Kotanjant 120 ne olur? O da eksi 1 bölü kök 3. Ters çeviriyorduk. O zaman şimdi bunların işaretlerine bakalım. İkinci bölgede kosunun işareti ne oldu? Eksi oldu. Sinin işareti artı. Tanjantın işareti eksinin artıya bölümü eksi. Kotanjantın işareti de eksi oldu. Umarım anlamışızdır. Şimdi üçüncü bölgede bir açı seçelim. Kaç olsun? 210 olsun. Şöyle yapalım.
Onu da başka bir renkle göstereyim. Şöyle 210 derece olsun. Şimdi burası 180'di. Şuraya ne kalır o zaman? 30 derece kalır. Şöyle 30 derece kaldı. 30. Şöyle. Yani şuraya not alayım ben 3. bölgeyi. Bakın 210 derece geldim. Hatta şu üçgeni ben dışarıya çizeyim. Çok karıştı çünkü orada. Bakın burada 30 derece kaldı. 180, 210 olması için 30 derece. Şimdi şurası dik, burası 60. Yine şu uzunluğun bir birim. Şu üçgeni dışarıya taşıyarak yapıyorum. 30'un karşısı 1 bölü 2. 60'ın karşısı kök 3 bölü 2. 3. bölgede kosinüsüm negatif. O yüzden kosinüs 210 eşittir eksi kök 3 bölü 2. Sin 210, bakın sin 3. bölgede, yani şu nokta nereye denk geliyor? Y'nin alt bölgesi, yani eksi. İkisi de eksi olduğu için tanjant artı olur. Tanjant neydi? Sin bölü kos. 1 bölü 2 bölü kök 3 bölü 2. İkiler sadeleşir, 1 bölü kök 3. Kotanjant da tam tersi kök 3 bölü 1. Yani burada da incelersek işaretleri, kosun işareti eksi, şöyle yapalım 3. bölge, kosun işareti eksi, sinin işareti eksi, tanjantın işareti artı, kotanjantın işareti artı. Son olarak 4. bölgede 330 derecelik bir açı alalım. Ama ben onu şuraya çizeyim çünkü birazcık karıştı. Şöyle 330 derecelik bir açı aldım. Şurada 30 derecelik bir açım kaldı. Tamamlıyorum çünkü. Yine burası 1, burası 30, burası 60. 30'un karşısı 1 bölü 2, 60'ın karşısı kök 3 bölü 2. Bakın kos ekseni pozitif oldu. Yani pozitif taraftayım. O zaman kosinüs 330 eşittir kök 3 bölü 2. Sin negatif, y eksenin bakın aşağıda. Sin 330 eşittir eksi 1 bölü 2. 1 eksi 1 artıysa tanjant ne olur? 1 bölü 2 bölü kök 3 bölü 2'den 1 bölü kök 3 ama artı. Pardon, eksi. Artının eksiye bölümü. Kotanjant da eksi kök 3. Tam tersini alıyorduk. O zaman bu 4. bölgedeki işaretleri de inceleyelim. Yani kosinüsüm artı oldu. Sinüsüm eksi. Tanjantım eksi. Kotanjant eksi oldu. Evet, 4 bölgede de açıları seçtim. Tek tek yerleştirdim. Umarım anlamışsınızdır. Videomu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki derste görüşmek üzere.